Merhaba değerli arkadaşlarım. Bir videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz değerli kardeşlerim. Bu kurbağa bizi gördüğüne oldukça şaşırdı ama bilmiyorum herhalde bir fikri vardır şaşırmakta. Neyse arkadaşlar biz konumuza geri dönelim. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında zorlu geçeceğini düşündüğüm kanalımızda biliyorsunuz nadiren de olsa bir maç yayını yapıyoruz. Bununla alakalı bir karşılaşmayı sizlerle paylaşmak istedim. Ondan evvel bugün 6. karşılaşmalar oynanıyor biliyorsunuz. Ligde ilk 5 hafta itibariyle ilk 5 takım gerçekten güzel bir başlangıç yaptı. Gördüğünüz gibi. Tabii daha sonra kendi aramızda oynayacağımız karşılaşmalarda kopmalar olacaktır ama ilk 5 gün itibariyle, 5 hafta itibariyle iyi bir başlangıç diyebilirim. Özcan Danacı 16 golle ikinci sırada değerli kardeşlerim. Ligde güzel geçeceğini düşünüyorum. Bugünkü rakibimiz işte gördüğünüz gibi her ikimiz de aynı level'da. 112.5 biz 112.6 ile çıkıyoruz. Denk geçeceğini düşünüyorum. Rakibimizi daha evvelden belki hatırlayanlar vardır. Formasyon videosunda incelemiştik kendi isteği üzerine. Formasyon videosunda incelemiştik. Bugün de kendisiyle maç yapma şansı oldu. Arkadaşlar bu oyuncumdan maalesef Karataş'tan mahrum çıkıyorum. E, Yani sağ kanatta çok önemli bir oyuncuydu. Tabii bu da bizim için aslında bir handikap olacak. Bu arkadaşımız kendi liginde de iyi gidiyor. Tekrar şöyle bir kadrosuna bir göz atıyoruz. Yani iyi oyuncuları var. Fena değil. İyi oyuncuları var. E, Bugün bu karşılaşmayla sizlerle beraber olmak istedim değerli arkadaşlar. Aslında ben biraz Süper Lig'e işin doğrusunu söyleyeyim. Süper Lig'e evrilmeye çalışıyorum arkadaşlar. Geçen sezon biliyorsunuz yani Şampiyonlar Ligi'nde son düzlüklerde artık bu arada Danacı'yla ilgili istatistikleri de kendi becerilerini de sunuyorum. Şutu, bitiriciliği, 156 kulüp maçı oynamış, 406 gol atmış. 76 kulüp maçı oynamış, 125 gol atmış. 61'e 115 kupada golü var. Tam bir golcü arkadaşlar ya. Yani benim için zaten nedir forvet? Şut, bitiricilik, kondisyon, hız gibi. Bunlar fena değil ama şut ve bitiriciliği oldukça iyi olan bir. Artık onu sizler de tanıyorsunuz. Danacı. Dolayısıyla biraz evvel söylemiş olduğum gibi ben biraz Süper Lig'e evrilmeye çalışıyorum. Çünkü daha ileriki dönemlerde çok zorlu rakipler çıkıyor. Çok absürt rakipler çıkıyor. Dolayısıyla belki Süper Lig'e evrilmekte fayda olur diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Evet şu anda dediğim gibi tamamen güzel denk kuvvetli. Aşağı yukarı bir dakikalık bir süremiz var. 56'da 48 bugün antrenman şeylerimiz, bonuslarımız. Bir oyuncumuz daha tam keskin değil. Dolayısıyla böyle de bir durumumuz var. Sağ kanatta oynayan Karataş biraz evvel görmüş olduğunuz gibi yok. Onun yerine düşük yıldızlı bir oyuncu oynatacağım. Orada zaten bir handikapımız olacağını düşünüyorum. Bu rakibin daha evvelden formasyon dediğim gibi formasyon diziliş videosunu yapmıştık bu rakibimizin. İyi bir kardeşimiz, değerli bir kardeşimiz. Muhtemelen oyunda olacaktır diye düşünüyorum. Evet maç başlıyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Aslında ben yani bu maçta yani çok fazla galibiyeti arzulamıyorum. Yani bir maça galibiyet arzulamadan çıkılır mı? Çıkılır. Her zamanki gibi arkadaşlar bir topa sahip olmayla başlayalım bakalım ne olacak. Özellikle antrenmanlarımızda çünkü bu yönde veriyoruz. Topa sahip olmayla başladık. Evet, tahmin ettiğim gibi. Karşı menajer de gördüğünüz gibi oyunda. Pardon, özür diliyorum. Evet, arkadaşlar. Pardon. Bu arada ses de gidip gelmeli oluyor. Pardon, yanlış bir yere girdik. Arkadaşlar, durum bu. İlk maçı kazandık. İkinci maçı kuvvetli bir rakiptik. Kaybettik. 3-1. Bu maçta bakalım ne olacak. Dolayısıyla ben birazcık da üçüncülüğü kovalıyorum. Açıkçası bunu söylemekte tekrar fayda var. Değerli arkadaşlar. Evet rakibe bir faul yaptık.
Becerilerine bakmadım ama normal ortalama bir becerisi var. Biliyorum çünkü takımı. Ama tabii o formasyon videosunu incelediğimiz zamandan farklı bir formasyon. Normal oynuyoruz. Karışık karışık alçak. Top çalmayı biraz zor oynuyorum arkadaşlar. Kaleciye de biraz güveniyorum o konuda. Bölgesel açıkla başladık. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz inşallah diyorum değerli kardeşlerim. Evet, biz dörtlü bir savunma. Önünde bir DMC ile oynuyoruz. Rakibin biraz orta sahası 1-1 ile gidiyor. Oradan faydalanabiliriz ileriki dönemlerde. Şöyle bir önce bir tartalım rakibimizi. E, evet, 4-1-3-2 şeklinde oynuyor. 52'ye 48 rakip şu anda evet bir topumuz Simiç'in kafa vuruşuyla karşı kaleci de eridi. Evet 4-1-2-3-2 oynuyor. Yine biz bir top nasıl yapalım? Mehmet Ali kardeşim gelmiş. Çok teşekkür ediyorum desteğinden dolayı. Şimdi arkadaşlar topa sahip olmaya tekrar bir devam ediyoruz. Bu arada rakibin bir hatanı da bizim kalecimiz tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı arkadaşlar. Tekrar devam ediyor. Orta sahadan geliyor. Evet ağırlıklı ortadan geliyorlar aslında. Yani 4-1-3-2 gibi oynuyor. Evet rakibin kaçırdığı bir pozisyon daha var. Güzel denk bir karşılaşma. Sağ taraftaki Karataş olsaydı ne değişirdi ne değişmezdi onu bilemem. Tabii ki o zaman biz de biraz daha etkili olabilirdik diye düşünüyorum ama şu anda aslında benim için de fena bir durum değil diye düşünüyorum. Bir kafa daha yine kalecinin elinde eriyen bir top daha değerli arkadaşlarım. Evet arkadaşlar normal karışık karışık oynuyoruz. Bakalım bir ortadan deneyelim pas yönünü. Çünkü ortası biraz daha rahat gibi görünüyor. Bir ortadan şöyle denemeye çalışalım. Bu arada bizim rakipten döndü. Rakipten döndü. Hatamız başlamadan bitti diyebiliriz. Evet. Oo, evet. DMC'miz sakatlandı. Dario Simic sakatlandı. O zaman elimizdeki yedeklere bakarsak mecburen bir orta sahayı dörtleme gibi biraz daha iyi olur belki diye düşünüyorum. Çünkü rakibe orada bir şey sağlayabiliriz. Rakibe bir üstünlük sağlayabiliriz. Evet onayladık, verdik. Hop, eyvah. Bu arada tabii bir de golü yedik. Neyse yani çok da dediğim gibi sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Evet orta saha gördüğünüz gibi bu arada son dakikada atılan gol değiştirmedi. Niye değiştirmedi? Gene bir sistemsel bir makasa mı geldik diyorum. Çünkü onayladık. Şu anda formasyonda tekrar e, ortadan karışığa dönelim arkadaşlar. Biraz daha karışık. Ben karışık karışığı daha çok seviyorum. Tekrar bir topa kondisyon basalım bu sefer de. Evet sistem oyuncumuzu çıkarmadı arkadaşlar ya. Sistem oyuncumuzu çıkarmadı. Enteresan. Bakın hala Simic sakat olarak evet şu anda formasyonda da gözükmüyor. Ama buna rağmen sistem hala oynatmaya devam ediyor. Zaman zaman bu tip olaylar maalesef başımıza geliyor. Bu sefer de bize geldi galiba. Çünkü gördüğünüz gibi bakın formasyonda yeni aldığımız oyuncu gözüküyor. Onayladık çünkü onay verdik. Ve ama şu anda hala da Simic oyundan çıkarmış değil. Bu arada da 1-0 yenik durumdayız. Evet rakip de tehlikeli geldi. Tehlikeli bir bölgeden şey yaptı. Sistem bize biraz evet yani çıkardık da işte. E, Yani işte şimdi bir de bir eksiğimize rağmen bir de orada sakat oyuncuyla devam ediyoruz. O da sistemin bize bir azizliği oldu maalesef. Oh denen top. No 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 no. Maalesef 2-0'ı oldu. Yani bizi daha iyi analiz etmiş diyelim. Bizi daha iyi analiz etmiş. Ben biraz artık bu saatten sonra ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ne yapılabilir?
Savunmaya da çekebilirim takımı. O yönde güzel. Güzel. Bir şey kazandık. Topun başında Danacı var. Kaçırmaz diye ümit ediyorum ve beni yanıltmadı. Ya mükemmel bir adam. Mükemmel bir adam. Yani diyorum ya, rakibin sert oynamasını daha evvel de söyledim. Seviyorum. Bana karşı sert oynasınlar ki ben duran top kazanayım. Orada çok güzel bir şey var. Ya şeye takıldım arkadaşlar. Bu Simic hala oyunda. İşte orada da bir eksik oluştu. Danacı yine gel. Yani durdurulamaz. Durdurulamaz bir adam. Durdurulamaz bir adam. Evet. Sistemin bir şeyine geldik. Yani formasyonda da dediğim gibi onayladık. Gözüküyor yani bu şekilde gözüküyor. Bir cezalamız vardı. Bir de böyle bir olay oluşunca dolayısıyla orada sıkıntı yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Maç 2-2'ye 2-0'dan 2-2'ye geldi arkadaşlar. Gene ortak olduk karşılaşmaya. Danacı kaçırdı. Danacı'nın yine her zaman olduğu gibi 2 golü. Bunun dışında aslında çok orta sahadan ve şeyden baktığım zaman oranlara çok büyük bir katkı almadığımızı da düşünüyorum. Yani diğer oyuncular bakın. Evet, rakip gene geliyor. Rakip gene geliyor. Rakip gene geliyor. Evet. Rakibimiz de kaçıyor. Güzel, hakikaten iyi bir karşılaşma oluyor. Zevkli oldu. Güzel. Evet. Son kısımda yine biz bir kondisyon basalım. Hiç fark etmez arkadaşlar. Yani sonuçta ben Şampiyonlar Ligi'nde tabii kalan daha bundan hariç 3 karşılaşma var. Ne olur ne biter. Geri kalan 3 karşılaşmada bilemem ama gene tehlikeli geldi. Hani şu anda çok fazla aslında devam etmeyi düşünüyorum. 52'ye 48 oranlar, istatistikler görünüyor. Değerli arkadaşlarım. Dakika 84. 84. Yani berabere bitmesi de güzel olur. Simic ya sakat olan adamı tabii yani sonuçta ona takıldım biraz. Neyse. Neyse, yapacak bir şey yok. Maalesef sistemin gene bir sıkıntısı, bir problemi diyelim. Arkadaşlar bu arada yeni güncellemeler devam ediyor. Her zaman devam edecek. Evet, şu anda ya işte bak, sakat olan adamın önünden topa vuruyor. Dolayısıyla bize de bir gole mal oldu. Rakibimiz son dakikalarda 3 öne geçti. Zor artık maalesef. Evet. Mağlubiyetle kapadık. Burada hem cezalı oyuncumuz hem sistemin azizliğine uğradık. İlk yarının sonunda sakatlanan oyuncumuzu çıkartamadık daha doğrusu sistemsel olarak. Evet, gördüğünüz gibi rakip de ortadan gelmiş. Tekrar arkadaşlar bu teşekkürü yolluyorum. Gerçekten yolluyorum. Ama maalesef böyle bir ekran şeyiyle bir azizliğe daha uğruyoruz. Mehmet Ali kardeşime de çok teşekkür ediyorum tekrar desteği için. Rakibin pozisyon şekli buydu. Biz bu şekilde bir dizilişle çıktık orta sahada. Yani aslında biraz ucuz kaybettik diyebilirim bu karşılaşmayı. 3-2. Rakibimizi de tebrik ediyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.